Herkese günaydın. Günaydın. Bugün Can'la beraber kamp videosu çekeceğiz. Neden Can'la beraber kamp videosu çekiyoruz? Çünkü anne Ceren biraz rahatsız. Dün gece biraz rahatsızlandı ve hastaneye gidip gelmek zorunda kaldık. O yüzden şu an kendisi dinleniyor, istirahat ediyor. Neredeyiz bugün? Camping Aleksandros'tayız. Kavala'ya yaklaşık 15-20 dakikalık bir mesafede yer alan bir kamp alanı. Yani eğer siz Türkiye'den geliyorsanız işte daha ileriye Selanik tarafına, daha ileriye de Halkidik tarafına gidecekseniz ve Kavala'da bir mola vermek istiyorsanız çok güzel bir nokta. Kavala'yı gezmek istiyorsanız çok güzel bir nokta. Onun dışında yine de direkt hani İstanbul'dan en yakın nokta, Dede Ağaç'tan sıkıldım, İşte bir iki saat daha gideyim derseniz burası da yine çok güzel bir nokta diyebilirim. Güzel bir kamp alanına geldik. Ağaçlık altında. Şöyle göstereyim ve videoma başlayayım. Bu şekilde ağaçlar altında bir kamp alanı. Gelmeden önce onu söylemem lazım. Rezervasyon almıyorlar. Yani arasanız bile rezervasyon yapmıyorlar. Direkt gelebiliyorsunuz. O konuda bence hem iyi hem kötü. Yani yoğun sezonda gelirseniz yer bulamayabilirsiniz. Ama çok belli bir düzen yok. İlla ki bir yer bulurlar size. O şekilde. Rezervasyon yok. Şansınız bol olsun. Haydi bakalım videoya geçelim. Resepsiyon bizi karşılıyor. Şu an dışarıdan çekemiyorum çünkü kapı kilitli. Giriş çıkış saatleri var büyük ihtimal. Gece 12, biz 11.30 gibi falan gelmiştik herhalde. Açıktı. Ondan sonra da kapatmışlardır herhalde. 12'den sonra da kapatmışlardır. Resepsiyondan sonra hemen kamp alanı başlıyor aslında. Burada hem karavan kampı, hem çadır kampı, hem de bungalovlarda kalabiliyorsunuz. Sabit kalanlar da var burada. Onun dışında yerel halk ve yakın çevredekiler büyük ihtimal. Şöyle nereden devam edelim? İlk başta bir solu göstereyim. Ondan sonra sağdan kamp alanından devam edelim. Bungalovları bir göstereyim. Denize sıfır bir kamp alanı. Gördüğünüz gibi hemen karşıda bir sahili var. Onun yanında restoranı var. Onları da göstereceğim. Hemen sol tarafta burada küçük evleri var. Böyle bungalov tarzı. Burada konaklayabiliyorsunuz. Burası için büyük ihtimalle rezervasyon gerekiyordur. Bizim aracımız da şurada. Hemen devamında da karavanlar devam ediyor. Kamp alanı devam ediyor. Girişte hemen dediğim gibi şurada. Girişin hemen sağında da kamp alanı başlıyor. Dediğim gibi kamp alanında hem çadır hem arabada kalanlar var. Hem otokaravan diyebiliriz aslında. Burada küçük. Hem çadır hem karavan. Bizim karavanımız burada. Hem de motokaravanla kalabiliyorsunuz. Karavanımızı buraya koyduk. Neden buraya koyduk? Çünkü ön taraftaki oturma alanında hep gölge oluyor karavandan dolayı. Güneş de tam şu belirttiğim noktadan doğuyor, böyle gidiyor ve bu şekilde batıyor. Gelince ona zaten bakarsınız, gelirseniz eğer. O şekilde yani oturacağımız alan hep gölgede kalıyor. Karavanda güneş paneli hep güneşte kalıyor. Akşamüstü sadece ön tarafa çok şey vuruyor. Güneş vuruyor. Biz hep işte ön tarafı şey tutuyoruz. Akşama kadar kapalı tutuyoruz. Onun dışında yan camları açıyoruz direkt. Bu şekilde yani. Güneş buradan doğuyor. Giriş tarafından, diğer taraftan batıyor. Şöyle devam etmek gerekirse. Şeyden de bahsedeyim. Karavan alanına gelmişken. Burada hiç böyle karavanların yanında su, elektrik var da biraz da uzakta. Su ve gri su boşaltma alanı yok. Yakınlarında. Yani dışarıya şey yapıyorsunuz. Biraz daha yürüyüp böyle tuvalet kısmı var. Oraya da göstereceğim. Oraya boşaltıyorsunuz. Bu şekilde gösteriyor zaten. Bulaşık, çamaşır ileride diye. Kimyasal boşaltım alanı da oraya yakın. Bu şekilde bu taraf sabit karavan tarafı. Burada ben genellikle Bulgar ve Yunanları gördüm. Oradan gelenler var. Bu şekilde çok girmeden oradan geçelim. Şu an sol tarafımda uyuyanlar var çadırda. O yüzden sessiz konuşuyorum biraz. Hep böyle eski model şeyler var. Karavanlar var. Karavanın önünde de 2 tur tente geçenler var. Bunu biz Miter'de de görmüştük. Miter'de de böyleydi. Burası aslında onlar için yazlık gibi. Bu şekilde kamp alanı devam ediyor. Yine şu tarafta
Gördüğünüz gibi araç üstü çadırla kalan, motokaravanla kalan ve çekme karavanla kalanlar var. Şurada minik bir köpüş var. Restoran sahil kısmına geçmeden önce kimyasal boşaltım alanı ve çamaşırhane, bulaşıkhaneyi göstereceğim. Tuvaletler, banyoları göstereceğim. Tuvaletler temiz, gayet temiz. Tek yapmanız gereken girmeden önce ayağınızı yıkamak. Öyle olunca içiniz çamur olmuyor. Bu şekilde sabit şeyler devam ediyor. Karavanlar devam ediyor. Burada bir eğlence alanı var. Hemen restoranın yanında. 2 gündür bir şeyler var yani. İlk gün geldiğimde düğün gibi bir şey vardı kutlama tarzında. İkinci gün aynı şekilde. Genelde kutlamalar oluyor herhalde. Evet, bu şekilde geldik. İlk şey göstereyim çok kısa. Sonra dönüşte de tuvalet banyoların bu tarafta. Buranın en büyük avantajı ağaçların altında olması. Gerçekten şu ana kadar serin geçti. İşte dediğim gibi sadece akşamüstü biraz güneş vurduğu için ön pencerede sıkıntı oldu. Onun dışında gayet iyi geçiyor. Dezavantajı var. Dezavantajını da söyleyeceğim. Şimdi şuraya anlatayım. Burası kimyasal boşaltım alanı. Gri suyu da buraya boşaltıyorsunuz. Gri suyun ayrı bir yeri yokmuş. Nedeni de genelde motokaravan geldiği için ona ayrı bir alan yapmamışlar. Onların deposu olduğu için. Burası da bulaşıkhane ve çamaşırhane. Biz ilk başta makine var diye düşünmüştük. Ama makine yokmuş. Direkt hani elle yıkamak için yer ayırmışlar. 2 lavabo bulaşık, 2 lavabo da 2 lavabo çamaşır, 2 lavabo da bulaşık olarak ayrılmış durumda. Burada bir de priz var. Kullanılması için. Can tanesi de burada. Kamp videosu çekiyoruz ya senle, evet. İlk Yunan kampın gerçekleşiyor tontik ton. Hadi bakalım gel. Ay, kitlemişiz. Anne yok. Annesi çekiyoruz bu sefer. Anne iyileşsin de sonra çekeriz bir daha onu. Şimdi tuvalet banyo alanına geldik. Evet. Canişko'yu burada bırakayım. Bobby sen bekle, ben geliyorum, tamam mı? Sen tekneye bak. Tuvalet banyo burası. Şurada duş alabiliyorsunuz. Dış duş burada var. Onun dışına devam ettiğimde buralar depo. Bizi ilgilendirmiyor. Burada hem kadın hem erkek tuvalet, duş bulunmakta. Girmeden önce ayaklarımızı yıkıyoruz ki içerisi batmasın, çamur olmasın. Şu şekilde zaten uyarıyı asmışlar buraya. Girmeden önce ayaklarınızı yıkayın. Ayaklarımızı yıkadık. İçeri girdik. Gördüğünüz gibi içerisi gayet temiz. Burada lavabolar var. Burada ben bir tane engelli olanı. Sol taraflar duş bu şekilde. Sağ taraflarda tuvalet bu şekilde. Gayet temiz. Kadın tarafı da aynı. Yani ben girmedim de öyledir herhalde. Daha temiz olabilir hatta. Yani genel olarak temiz bu arada. Ne zaman gelsem 2-3 kere falan geldim. Hem tuvalet boşaltmaya hem içeriye. Gayet temiz bir kamp alanı diyebiliriz. Sahibi aşırı tatlı. İlk geldiğinizde direkt zaten restoran kısmında oluyor kendisi. Ona gidip işte ne kadar kalacağınızı falan söylüyorsunuz. Sizden pasaportunu istiyor. Pasaportunuzu istiyor bir tane. Ona göre bir fiyat verecek. Biz daha fiyat öğrenemedik çünkü çok uzun bir yoldan geldik. Hani zaten burada kalacaktık, kalıyoruz dedik ve pasaportu verdik. Dün de gidemedik çünkü Ceren rahatsızlandı. Akşam gidip soracaktım ben. Neden tatlı diyorum? Dün çok yardımcı oldu. Hemen gittim, ben dedim pasaportum lazım. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Hemen bize numarasını verdi. Maria kendisi. Adı Maria. Numarasını verdi. Hangi hastaneye gitmemiz gerektiğini de söyledi. Çünkü
Google Maps'e yazdığınızda böyle 4-5 tane hastane çıkıyor. Bizi böyle otoban kenarında gidişinin rahat olan bir hastaneye gönderdi. O konuda yardımcı oldu yani. Çok içtenlikle. Bu şekilde. Yani biz burayı sevdik. Dezavantajına gelecektim. Dezavantajı da şu. Acayip sinek, böcek ve yakarca var sanırım. Karınca çok. Yani bunlardan tabii korunabiliriz. Özellikle yakarcadan korunmanız gerekiyor. Sivrisinekten korunmanız gerekiyor. Çünkü sivrisinekler yani ölümünü ısırıyor. Hani böyle bizim Türkiye'deki gibi değil nasıl diyeyim, konup böyle ısırıp kaçmıyor. Konuyor ve ısırıyor ve kalıyor orada. Hani orada ölüyor artık. Çünkü gitmiyor yani. Kolumu sallıyorum falan gitmiyor. Öldürene kadar bekliyor. Bir diğer nokta ise bundan 2 tane var. 2 nokta. Çöp bölümü. Burada geri dönüşümlü ürünleri ve geri dönüşümsüz ürünleri ayırmışlar. Geri dönüşümden sadece burada var. Bu yeşil çöp kutusu da bizim orada da var. Geri dönüşümsüz olan. 2 tane bölüm yapmışlar. Dediğim gibi aşırı var. Sinek böcek var. Biz daha dışarı oturamadık gece. Candan dolayı. Yoksa ben hani biraz daha ilaç sürüp oturma taraftaydım ama hani gir çık yaparken canı risk atmayalım dedik. Çünkü onu ısırırsa ayva yedik yani. Değil mi abiş? Şimdi muhteşem restorantına geldik. Çok güzel bir denize sıfır restorantı var. Bu şekilde. Akşamları burası kalabalık oluyor bu arada. Bir tane rezervasyon alıyor olabilir. Şöyle şu şekilde bir restorantı var. Şöyle göstereyim. Restoranın iç kısmı hemen şurada. Yani geldiğinizde rezervasyonunuzu geleceksiniz zaten. Buraya geleceksiniz. Maria burada oluyor genelde. Yan tarafta da dediğim gibi eğlence alanı var. Gün batımı burada güzel olur. Biz tabi oturamadık daha. İlk gün dinlenelim dedik. İkinci gün hastanedeydik. Gece yani akşam. O yüzden tadını çıkartamadık aslında bunun çok fazla. Belki bir daha gelinir. Yan tarafta da beach kısmı var. Hemen oraya da göstereyim. Burada bir El Turco var. Türkler de var bu arada. Sadece biz yokuz. 3-4 tane. İki çadırcım vardı. Bir çadırcı, bir karavancı var. Bir de burada normal binek araba var. Bu da büyük ihtimal bungalovda falan kalıyordur. Sahil kısmı da bu şekilde. Burada. Can tanesi uyuyorsa ben onu yatırayım. Babiş yatıyor musun? Ve ne haber ya? Yan yatmışsın. Sahil kısmı da bu şekilde. Deniz güzel. Ama biz ilk geldiğimizde çok aşırı bir dalga vardı. Şu an girilir yani, mis gibi deniz. Zaten giren amca da var orada, girmiş. Taşlık bir alan. Giriş de taşlık. Denizin girişi taşlık. Sonrasında zaten ayağınız değmediği kısımda sıkıntı olmaz. Can tanesi videomuz bitti ya. Ha? Dolaştık kampı. Herkese gösterdik. Söylemek istediğin bir şey var mı son kez? Hı? Var mı babiş? Al bakalım, söyle de. Al. Videoyu kapat. Kapat videoyu. Hadi. Kameralardan çekindi kendisi. Evet. Kapanışı canlı yapalım. Değil mi babiş? Hazır mısın? Söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ha? Dediğim gibi burası çok güzel bir kamp alanı aslında. Güzel gezdirdim sizi diye düşünüyorum Ceren yokken. İnşallah da güzel anlatabilmişimdir. Ağaçlık altında tatlış bir yer. Sahibi çok tatlı. Her konuda yardımcı oldu bize. Özellikle sağlık konusunda. Onun dışında rezervasyon almıyor. Yani gelip buraya direkt gelebilirsiniz rezervasyonsuz bir şekilde. Aradığınızda da rezervasyon yapmıyoruz diyor zaten. Onun dışında
Kavala'ya dolaşmak isterseniz güzel bir nokta olabilir. Çünkü Kavala'ya 15-20 dakika. Ben hiç Kavala'yı görmedim. Gezip tozmak istiyorum derseniz orası da güzel. Burası da güzel bir nokta olabilir. Onun dışında denizi fena değildi. Yani biz geldiğimiz 2 gündür kötüydü. Bugün sabah şu an güzel. Büyük ihtimalle sabahları rüzgar tersten esiyor, o yüzden güzel. Sonrasında deniz dalgalanıyor. Ama yakın çevrede şeyler var. Sahiller var. Girenleri gördük dün. Merkeze gidip gelirken. Kavala merkezi de güzel bu arada. Yani gitmenizi tavsiye ederim. Onun dışında Can Bey başka bir şey var mı? Benim uykum geldi biraz diyor. Hastanelerdeydim dün gece diyor. Sanırım. Gözlerinden uyku akıyor birazcık. Evet. Okey mi? Kapatalım mı? Bay bay der misin? Ve bay bay de bakalım. O da ilk defa şu an bu kameraya görüyor. Büyük ihtimal şokta. Okey o zaman. Görüşürüz. Gelirseniz bizi almayı unutmayın. İyi tatiller. Kararınızı gösterin.